Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bakın İstanbul'dan oldu, bakın Hırvatistan'dan oldu, bakın Türkiye Edirne Kapıkule sınırında ne oldu? Türkiye'den Bulgaristan'a geçerken tekrar altınları nereye saklamışlar? Ona dikkat edeceğiz ve İstanbul'da bir olay oldu, bilmiyorum duydunuz mu? Stuttgart'tan 4 turist Türkiye'ye maç için gidiyorlar. Fenerbahçe Stuttgart maçı için. Orada taksi şoförünün yönlendirdiği bir lokantada yiyorlar, içiyorlar ve 59 bin liralık yani 1200 euroya yakın bir hesap ödüyorlar. Değerli izleyiciler, neler yapmanız lazım? Bakın 4 nokta var, dikkat etmeniz lazım. Bu 4 noktaya sizler de dikkat ederseniz başınıza böyle olaylar gelmez. Yalnız bu olaydan sonra değerli izleyiciler, turistler tabii ki şikayette bulunmuş. Lokanta incelemeye alınıyor. Lokanta sahibi tabii ki diyor ki olamaz, ben menü listem var. Menü listemdeki fiyatlar ne yazıyorsa onu o ücreti alıyorum. Yalnız değerli izleyiciler, güzel bir incelemede anlaşılıyor ki yani faturayı iyice abartmışlar. Bu olay olduktan sonra bu lokanta sahibine, bu restoran sahibine 139.304 TL para cezası uygulanmış ve mecbur ödemeye. Şimdi değerli izleyiciler, hepimiz Türkiye'ye gidiyoruz. Sıla yolundan, karadan olsun, havadan olsun Türkiye'ye gidiyoruz. Nelere dikkat etmeniz lazım? 4 nokta. Fiyat listesini muhakkak kontrol edin. Oturmadan veya bakın otursan da sonra kalkabilirsin, konu yok. Oturmadan veya sipariş vermeden önce menüdeki fiyatları KVD'nin dahil olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Menünün fiyatlarını kontrol edin değerli izleyiciler. Yalnız burada bir noktaya değineceğim, dile getireceğim. Dikkat edin. Şöyle bir olay da oluyor. Siz 4 kişi masanıza oturuyorsunuz, keyfiniz yerinde. Garson size çok kibar bir şekilde menü kartlarını veriyor. Siz inceliyorsunuz ve çok net bir şekilde diyor ki aşçı başından bol selam, bugün özel menümüz var. Şu var, bu var, bu var değerli izleyiciler, ama fiyat söylemiyor. Size öyle bir güzel bir şekilde onu söylüyor ki siz de keyfiniz zaten yerinde. Almanya'dan gelmişsin, Hollanda'dan gelmişsin, diyorsun ki tamam o zaman 4 kişi biz o menüden alalım. Ama fiyat söylemedi. Bakın dikkat değerli izleyiciler, fiyat söylemedi. Siz o menüyü yerken adam arka tarafta kafasına göre fiyat çıkarıyor. Nokta 1, buna dikkat edin. Taksi tavsiyelerine dikkat. Genelde taksiciler tanıdıklarına yönlendirir. Hatta oradan gönderdiği müşteri başına da değerli izleyiciler, kimsenin günahını almak istemiyorum. Bakın bana yorum yazarken dikkat edin, kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama genelde lokantalardan anlaşıyorlar. Müşteri başına para alıyorlar. Çoğu, hepsi değil. Özellikle turistik bölgelerde oluyor bu. Ve yediniz, içtiniz, hesap geldi. Muhakkak bu nokta 3. Fişinizi isteyin. Hesabı ödedikten sonra detaylı bir fiş isteyin. Yani üstünde yazsın. Su şu para, çorba bu para, filanca çorba, sen daha ne yedin, ne içtin, hepsi yazsın. Nokta 4. Bence en mühim nokta. Şikayet hattını kullanın. Fahiş fiyatla karşılaştığınızı düşünüyorsanız Ticaret Bakanlığı'nın ilgili şikayet mekanizmalarını kullanmaktan çekinmeyin ve şikayet edin. Ve bunun önüne geçmemiz lazım. Çünkü bilhassa turistik bölgelerde artık herkes kafasına göre hesap yapıyor. Kafasına göre sana hesap çıkarıyor ya. Bu olmaz değerli izleyiciler. Yani birincisi, affedersiniz şimdi böyle bir konuşma yapacağım. Hem kazıklanıyoruz, çok özür dilerim, hem kazıklanıyoruz hem de
Şimdi biz Türkler başka ama Almanlar, Hollandalılar bunlar da gidiyor. Belçikalılar, İngiltereliler de gidiyor. Onlar bir kere gitti mi bu fiyatları ödedi mi aman Allah diyor. Ben bundan sonra diyor ayağımı diyor Türkiye topraklarına atmam diyor. Ve Türkiye'ye bir daha ömrü billah gitmiyor. Ne oluyor? Turizm bu sefer zayıflıyor değerli izleyiciler. Bu sefer gelir de gidiyor. Yani hepsinden kötü o. Bu konuda konuşulacak o kadar çok şey varken ama şimdi gerçekten bu konuyu bakın hemen şöyle aceleden söyleyeyim. Ben yalnız söylemeden evvel şunu da söyleyeyim. Bakın ben ne AKP'liyim, ne FDP'liyim, ne CHP'liyim. Siyasetle bir alakası yok değerli izleyiciler. Geçenki videomda da çok insan saldırdı. Yok AKP'lisin, yok şöylesin. Böyle. Ben hiçbir şey değilim. Ben İsviçre'de yaşayan bir vatandaşım. Değerli izleyiciler, katılıyorsunuz mu bana? Antalya tarafında otele gidiyorsun. Otelden çıkıyorsun. Akşamları dükkan sana her türlü ürünler satılıyor. Yani bana hak veriyorsunuz mu, vermiyorsunuz mu? Hangi dükkanda size bir kere fiş kestiler? Söylenecek çok şey var. Bakın, söylenecek çok şey var ama işte ben bir kere sordum. Beyefendi siz dedim nasıl vergi ödüyorsunuz? Biz dedi senelik ödüyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum. Siz biliyorsanız bana tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Değerli izleyiciler, Sıla yolu sevenler, karadan gidenler bakın. Hırvatistan sınır kapısında gurbetçinin aracında, yalnız gurbetçi diyorum ama Türk değil Arnavut. Memleketine giderken 702.000 euro arabasında bulundu. Hırvatistan sınır kapısında değerli izleyiciler belki sizler de anlamışsınızdır. Son zamanlarda Sıla yolu, karayolu, gümrük yakalandı dediğimiz zaman yani 3 haberden ikisi Hırvatistan sınır kapısında oldu. Hırvatistan sınır kapısı daha da fazla aramaya başladı. Şimdi ben buradan giderken Hırvatistan Avrupa'ya girdi biliyorsunuz. Ama bakın Slovenya'dan Hırvatistan'a girerken aramıyorlar. Ama Sırbistan'dan Hırvatistan'a girerken aranıyor. Peki bu adam nereden geçmiş? Hırvatistan Karasoviçi sınır kapısı gümrük memurları Hırvatistan Cumhuriyeti çıkışında Arnavut vatandaşının kullandığı bir aracı detaylı incelemeye... Evet arkadaşlar şimdi anlaşıldı bakın. Slovenya'dan Hırvatistan'a girerken sorun yok ama Hırvat'tan çıkış yaparken kontrol edebiliyorlar ve ediyorlar ve bu adamı orada yakalamışlar değerli izleyiciler. Aynı konu bakın aynı konu gene tekrar bu sefer Türkiye'de oluyor. Kapıkule'den Bulgaristan'a girerken zaten Bulgaristan'ı biz Türkler zengin ettik. Yani bize helal olsun. Türkiye'den gelen araçta yoğurdun içerisine benim aklıma gelmezdi yoğurdun içine altın saklamak. 114.000 euro değerinde. Şimdi 114.000 euro biz diyeceksiniz ne kadar büyük bir para ama altın olduğu zaman değerli izleyiciler 1 kilodan fazla bir altın. Yani bu biliyorsunuz bizim düğünlerde geldi mi 1000 kişi geliyor. Hele eskiden daha da çok altın takılıyordu. 1 kilo yani hemen birikiyordu. Bana kalırsa da burada böyle bir ya düğün oldu bir şey oldu. Onun için bu altın takılar değerli izleyiciler yoğurdun içine 5 kiloluk kovaların içine saklamışlar. Ama tabii gümrük memurları bunu anlıyor. Bu aracı diyor daha detaylı kontrol edelim diyor. Ve içinden madalyon, bilezik, yüzük, kolye, küpe, küçük bir taç ve kravat bulunduğu görülüyor. Yani tam net olarak 1241 gram. Azıcık daha fazla. 14 ayarmış. 1241 gram altın ele geçiriliyor. Değerli izleyiciler bunlar bu haftanın haberleri. İnşallah bilgiler hoşunuza gitmiştir. Ve tekrar geri dönüyorum. Bakın Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu hesap konusu gerçekten aldı başını gitti. Yeni bir kanun çıktı. Fiyatlar yazılması lazım mecbur. Tekrar söylüyorum. KDV içinde mi sorun? Size herhangi bir başka menü teklif ederlerse o menünün de fiyatını sorun.
ve yanınızda da birisi olursa o da duymuş olur. 2 kişi olursunuz, ispat edebilirsiniz. Yalnız olduğunuz zaman sana tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar, daha fazla uzun lafı uzatmaya gerek yok. Yok ben öyle söyledim, sen yanlış anladın. Ayıkla pirincin taşını. Yani bazen de kötüyle kötü olunmuyor ya. Ya gerçekten bazen benim de burama geliyor. Yeter artık diyorum ya. Kötüyle de kötü olunmuyor. İnsan da bu sefer şaşırıyor. Nerede ne yiyeceğini ne içeceğini onu da artık insan şaşırıyor. Nereden ne bir şey satın alacağını da şaşırıyor. Yani sonunda paranla da rezil oluyorsun değerli izleyiciler, ne bileyim. Bazen de öyle oluyor. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Yalnız sizden bir like bekliyorum. Haberimi beğendiyseniz, tabii ki beni beğendiyseniz ve hafta sonu istirahatınızı yapın, dinlenin değerli izleyiciler. Keyfini çıkarın, gezin, tozun, artık çalışanlara da hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun ve en sonunda ne diyorum? Sıhhat. En mühimi sıhhat. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.